Burası Fas. Haritasına uzaktan baktığınızda çok da bir gariplik sezmezsiniz. Ancak ülkenin kuzey kıyısına yeterince zoom yaparsanız Fas'ın bir parçası olmayan iki tuhaf küçük yerleşim bölgesini görürsünüz. Bu bölgeler aslında İspanya'nın ve Avrupa Birliği'nin küçük cepleri. Sırasıyla Ceuta ve Melilla olarak bilinen bu iki bölge günümüzde Afrika kıtasındaki yegane Avrupa Birliği kontrolündeki toprak parçaları. Fas ve İspanya yüzeydeki göçmenleri durdurmak için sınırları kaleye çevirirken hemen ayaklarının altında yerin metrelerce derinliğinde bambaşka bir dünya inşa ediliyordu. Uyuşturucu kartelleri o duvarların altından kendilerine raylı sistemlerle özel yeraltı otobanları çekiyordu. İşte Ceuta ve Melilla'nın kazdıkça altından bambaşka şeyler çıkan hikayesi. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Önce şuna bakalım. Ceuta ve Melilla'nın yüz ölçümlerini toplarsanız yaklaşık 31 kilometre kare yapar. Şöyle hayal edin. İstanbul'un Bakırköy ilçesiyle aşağı yukarı aynı büyüklükte. Ceuta'nın tahmini nüfusu yaklaşık 85 bin, Melilla'nın ise yaklaşık 86 bin. Toplamda 171 bin nüfusu var. Bu anlamda Bakırköy'e göre 40 bin daha az kişi yaşıyor. 171 bin nüfuslu bu bölgedeki herkes aynı zamanda İspanya ve Avrupa Birliği vatandaşı. Kesinlikle Avrupa olmayan ve sadece Fas'la sınır paylaşan bir kıtada yaşamalarına rağmen her iki şehirde de hayat büyük ölçüde İspanyol ve Avrupalı hissettirir. Mimari, kültür, yemekler ve konuşulan dil İspanya'nın güneyindeki herhangi bir yerle neredeyse aynıdır. Ta ki şehirlerin uç noktalarına ulaşıp onları Fas'tan ve Afrika'nın geri kalanından fiziksel olarak izole eden o devasa sınır duvarlarıyla karşılaşana kadar. Peki bu devasa duvarlar neden ve ne zaman inşa edildi? Aslında bu şehirler her zaman bu kadar izole ve askeri bir kampa benzemiyordu. Dönüm noktası 1990'larda yaşandı. İspanya'nın Avrupa Birliği'ne ve ardından pasaportsuz seyahat imkanı sağlayan Schengen bölgesine katılmasıyla işin rengi değişti. Artık Ceuta ve Melilla sadece İspanya'nın değil doğrudan Avrupa'nın Afrika'ya açılan kapısı haline gelmişti. Tam da bu dönemde Cezayir'de kanlı bir iç savaş patlak verdi. Savaştan kaçan binlerce mülteci Avrupa'ya geçebilmek için kendilerine en yakın ve en güvenli rota olarak Melilla'ya yöneldi. Sınırda biriken bu göç dalgası karşısında Brüksel büyük bir paniğe kapıldı. Avrupa Birliği'nin sınırları tutun baskısıyla harekete geçen İspanya, bugün gördüğümüz o devasa jiletli tellere sahip sınır duvarlarını inşa etmeye ve her geçen gün daha da güçlendirmeye başladı. Peki İspanya'nın neden hala orada iki şehri var? Bir devletin ana toprak parçasına siyasi olarak bağlı olan ancak onunla coğrafi bir kara bağlantısı bulunmayan, araya başka ülkeler girdiği için ayrı kalmış topraklara eksklav deniyor. Azerbaycan'a bağlı olan Nahçıvan bir eksklavdır. Rusya'nın ana karasıyla bağlantısı olmayan Kaliningrad veya ABD'nin Alaska eyaleti birer eksklav örneğidir. İspanya'nın resmi devlet tezi, bu iki şehrin modern Fas Ulus Devleti'nin 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasından yüzyıllar önce İspanyol toprağı olduğu yönünde. Tarihe baktığımızda Ceuta 1415 yılında Portekiz İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiş ve daha sonra İspanya'ya devredilmiş. Melilla ise 1497 yılında İspanya'yı o dönem yöneten Kastilya Krallığı tarafından doğrudan fethedilmişti. Madrid yönetimi bu şehirlerin sömürgecilik döneminin bir sonucu olmadığını, Madrid veya Barcelona gibi özerk şehirler statüsünde bulunduğunu savunuyor. Şehirlerde yaşayanların büyük çoğunluğuysa İspanyol kimliğini benimsiyor. İşte bir de Fas tarafından bakalım. Fas Krallığı Ceuta ve Melilla'yı tarihsel toprak bütünlüğünün koparılamaz birer parçası ve işgal altındaki sömürge toprakları olarak nitelendiriyor. Fas'ın argümanı bu toprakların İspanya ve Portekiz tarafından işgal edilmesinden önceki döneme dayanıyor ve hanedanlık bağları nedeniyle coğrafyanın meşru sahibi olduğunu savunuyor. İspanya'nın bu savunması aslında büyük bir çifte standart içeriyor. Çünkü kendisinin de Fas'la aynı durumda olduğu bir yer var. Cebeli Tarık. İberya topraklarında fakat İngiltere kontrolünde olan bu yer için İspanya, coğrafi bütünlüğünün ihlal edildiğini savunuyor. Ancak tamamen aynı coğrafi mantığa sahip olan Ceuta ve Melilla için coğrafi bütünlük argümanını reddedip tarihsel egemenlik tezine sığınıyor. Cebeli Tarık halkının İngiliz kalma iradesini geçersiz sayarken Ceuta ve Melilla halkının İspanyol kalma iradesini temel meşruiyet kaynağı olarak sunuyor. Aslında Madrid bu toprakları her zaman vazgeçilemez görmedi.
Tarihsel kayıtlara göre bu bölgeler uzun yüzyıllar boyunca sadece askeri üs ve kaçakçılık merkezleriydi. Örneğin 1811 yılında İspanyol parlamentosu Ceuta ve Melilla'nın asli İspanyol toprakları olmadıklarını açıkça beyan etmiş ve Fas'a iade edilmelerini önermişti. Hatta 1920'lere kadar Ceuta'yı Cebeli Tarık karşılığında Birleşik Krallık'la takas etmeyi dahi planlamışlardı. Dahası 17. yüzyılda Ceuta sakinlerini İspanyol vatandaşı olarak bile kabul etmemişlerdi. Bölgelerin tam ve devredilemez İspanyol egemenliği altında olduğunun ilan edilmesi ancak 1955 yılının Aralık ayında diktatör General Franco'nun çıkardığı bir yasayla mümkün oldu. Yani bugünkü milli dava duruşu aslında oldukça yeni bir stratejinin ürünü. İspanya ve Fas'ın arasının sürekli gerilip gevşemesinin bir başka sebebi de Batı Sahra meselesi. 1970'lere kadar İspanyol Sahrası adıyla doğrudan İspanya'nın sömürgesi olan bu bölgeden İspanya 1975'te apar topar kaçtı. Madrid Anlaşması'yla yönetimi Fas ve Moritanya'ya devredip bölgedeki devasa fosfat madeni gelirlerinin %35'ini de sinsice kendine bağladı. Ancak bu çekilme sorunu çözmedi. Aksine onlarca yıl sürecek büyük bir savaşın fitilini ateşledi. Anlaşmaya göre Batı Sahra'nın 2/3'ü Fas'a, 1/3 ise Moritanya'ya verilmişti. Bir süre sonra Moritanya savaştan pes edip haklarından vazgeçince Fas bu fırsatı kaçırmadı ve bölgenin tamamına çökmeye çalıştı. Buna karşılık Cezayir'den çok güçlü bir destek alan bölge halkı tam bağımsızlık için silaha sarıldı. 1991 yılında Birleşmiş Milletler araya girip ateşkes ilan ettirdi ve bölgenin kaderi için bir halk oylaması yapılması planlandı. Fakat Fas bu referandumu hep engellediği için bugüne kadar hiçbir siyasi çözüm bulunamadı. İşte sınırların altındaki asıl barut fıçısı bu çözümsüzlüktü. Aslında iki ülke arasındaki gerilim 2021'deki büyük göçmen krizinden çok daha önce ufak çaplı askeri restleşmelerle kendini göstermeye başlamıştı. Bunun en çarpıcı örneği 2002 yılında yaşanan Perejil Adası kriziydi. Faslı askerler bir gün aniden Ceuta yakınlarındaki bu küçük adaya çıkıp Fas bayrağını diktiler. İspanya'nın yanıtı çok sert oldu. Helikopterlerle inen özel kuvvetler saniyeler içerisinde adayı geri aldı. Bu olay Fas'a bir şey kanıtladı. İspanya'yı sıkıştırmak için topla tüfekle saldırmak yerine elindeki çok daha yıkıcı bir silahı kullanmalıydı. Göçmenleri. Nisan 2021'de işler iyice çığırından çıktı. İspanya, Polisario lideri Brahim Ghali'yi insani yardım gerekçesiyle gizlice ülkeye sokunca Fas en büyük kozunu oynadı. Sınırda durdurduğu göçmenleri sahaya sürdü. Bir anda 8.000'den fazla göçmen Ceuta'ya aktı. İspanya sınıra anında orduyu yığdı. Zırhlı araçlar sokaklara indi. Sınırda korkunç anlar yaşandı. İspanyol askerlerinin küçük çocukları acımasızca denize ittiği görüntüler tüm dünyada yankılandı. Uluslararası Af Örgütü her iki ülkeyi de suçladı. Fas'a insanları piyon yaptın, İspanya'ya hukuku çiğnedin dedi. Ancak Fas siyasi olarak istediğini aldı. 13 Mart 2022'de İspanya Başbakanı Pedro Sánchez 10 yıllardır süren tarafsızlık politikasını bir mektupla çöpe attı ve Fas'ın Batı Sahra'yı yutma planını resmen kabul etti. Hükümet ortakları Fas'ın şantajına boyun eğdiniz dese de iki ülke barışmıştı. Ama bu barış göçmenlere hiç yaramadı. İki ülkenin polisi artık ortak hareket etmeye başladı. Peki bunca duvara, termal kameraya, gözetleme kulesine ve ortak devriyeye rağmen bu sınırlar gerçekten geçilemez mi oldu? Sadece çaresiz ve fakir göçmenler için evet. Eğer arkanızda devasa bir bütçe ve uluslararası bir uyuşturucu karteli varsa o aşılmaz denilen duvarlar sizin için sadece küçük birer teferruattır. Videonun başında bahsettiğim o yeraltı otobanının akıl almaz detayları yakın zamanda İspanya Ulusal Mahkemesi'nin koordinasyonuyla harekete geçen 250'den fazla polisin katıldığı dev bir operasyonla gün yüzüne çıktı. Hedef, Ceuta sınır kapısının hemen dibindeki sıradan görünümlü bir sanayi deposuydu. Ancak içeri giren polisler sıradan bir kaçakçılık zulasıyla değil, kendi resmi raporlarındaki tabirle bir maden ocağını andıran kusursuz bir mühendislik harikasıyla karşılaştı. Yerin tam 19 metre derinliğine inen bu yapı basit bir delik değil, tam 3 katlı komplike bir tesisti. Sistemin en üstünde bir iniş şaftı, orta katta uyuşturucu paletlerinin istiflendiği devasa bir ara depo ve en altta ise asıl trafiğin aktığı ana tünel hattı bulunuyordu. İçeride Fas'tan İspanya'ya yüzlerce kiloluk esrar balyalarını
hızlı taşıyabilmek için tıpkı bir maden gibi özel raylı sistemler, vagonlar ve ağır yükleri kaldıran yeraltı vinçleri kurulmuştu. Peki yeryüzünde askerler devriye gezerken hemen ayaklarının altındaki bu devasa şantiye nasıl fark edilmedi? Çünkü tüneli inşa edenler hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Olası su baskınlarını engellemek için endüstriyel su tahliye pompaları kurulmuş ve yer üstünden vinç ya da kazı seslerinin duyulmasını tamamen engelleyen çok gelişmiş askeri düzeyde bir ses yalıtım sistemi döşenmişti. İspanya Uyuşturucu ve Organize Suçlar Birliği'nin aylar süren teknik takibi sonucu yapılan operasyonda şebekenin tepe kadrosu dahil toplam 27 kişi tutuklandı. Organizasyonun başında Fas asıllı Hollanda vatandaşı bir baronla Faslı bir iş insanı yer alıyordu. Fakat asıl dikkat çeken ve operasyona damga vuran isim bu kusursuz labirentin tasarımını ve inşasını bizzat yöneten, polis kayıtlarına narko mimar olarak geçen Faslı bir kaçakçılık uzmanıydı. Narko mimarın kurduğu bu raylı sistem üzerinden her hafta ortalama 2 ton esrar sessiz sedasız Avrupa'ya sokuluyordu. Sadece bu baskında 17 tondan fazla uyuşturucu, 1,4 milyon euro nakit para ve kartel üyelerine ait 15 adet lüks araç ele geçirildi. Mahkemeye sunulan son raporlarsa tehlikenin boyutunu daha da netleştirdi. Elde edilen belgelere göre eğer şebeke bu baskınla çökertilmeseydi, narko mimar Fas'la Ceuta arasında aynı teknolojiye sahip 3. bir gizli tünelin daha inşaatına başlamak üzereydi. İşte Ceuta ve Melilla'nın asıl gerçeği bu. İspanya ve Fas, çaresiz mültecileri durdurmak için insan haklarını ayaklar altına alıp o devasa duvarlara milyarlarca euro harcarken uyuşturucu baronları Avrupa sınırının tam altından her gün sessiz sedasız geçip gidiyordu. Ama ben size başka bir şey sormak istiyorum. Siz İspanya'nın Cebeli Tarık ve Ceuta konusundaki bu çift standartlı tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen bunları yazın. Ekrandaki şu 4 videodan birini seçerek video izleme keyfinize devam edebilirsiniz. Bir de abone olmayı unutmayın çünkü yine görüşeceğiz.